Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Ajurlu güzel bir model. Modelimde kullanacağım ip orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim 3 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle bakın, her model için 5 ilmek, 5 5 diye devam edecek. En sonuna 2 ilmek kenar ilmeği olarak ekliyoruz. Şöyle ikinci beşimi de yaptım. Devam ediyorum. 5 ilmek daha aldım. Evet. En sonuna 2 ilmek ekliyorum. Şu anda şişimde 22 ilmeğim var. 5 5 5 5, en sonuna 2. 22 ilmekle ben modelimi kurmaya başlıyorum. Model öncesi şöyle bir düz örerek birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ben şöyle birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Ben haroşalarımı düz örerek yapıyorum. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örüyorum. Haroşa lastik oluşuyor. Ters örerek de yapabilirsiniz. Hangisi elinize kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi yine düz örerek devam edeceğim. Birkaç sırayı tamamlayacağım. Lastiği tamamladım. Şöyle şimdi modelimizi kuralım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şu şekilde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. İkinci sırayı da ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle. Burada yapacağım işlem, kenar ilmeğinden sonra sıradaki 3 ilmeğimin üçünü bir alarak şöyle bakın, sağ şişime şişimi geçirdim. Bir kez düz ördüm bu 3 ilmeğimi, şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Daha sonra şişimdeki 3 ilmeğimi bir kez daha ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 1 2 3. Şöyle. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm.
Şurada 5 ilmekte yapacağımız işlem bu. Yine sıradaki 3 ilmeğimi topladım. Şöyle düz ördüm. Bir ilmek çıkardım içinden. Daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar bu 3 ilmeğimi düz örerek bir ilmek daha çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Devamında bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. Yine düz ördüm bu ilmeğimi. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Devamında bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Bakın. Bir, iki, üç. Bir artırma. Son kalan 2 ilmeğimin de ikisini bir alarak sola doğru kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra ipi kendimden tarafa aldım. Bakın önde ters ilmeğim, arkasındaki şu artırma olan ilmeğim. Bunun ikisini bu şekilde alarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki şu üçlü olan grubu da tek tek ters olarak örelim. Şöyle. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi ters örerek keselim. Daha sonra bu üçlü ilmeğimizi de tek tek ters örelim. Bir artırma, bu 2 ilmeğimizi ters örerek keselim. Tek ilmeğe düşürelim. Önce artırma, daha sonra kesme işlemi ve devamındaki bu üçlü ilmeğimizi de tek tek ters örelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Evet. Son 3 ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum ben. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Model böyle devam edecek. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek ikinci modeli de kurabilirsiniz. Çünkü modelde kaydırma yok. Burada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Yani birinci modeli nasıl kurduysak 2, 3, 4, dördüncü modellerde aynı şekilde devam edecek. Şöyle bir parça da daha önce hazırladım. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bunu bir kez kurduk. Haroşa lastik üzerine kurduk. Burada da şöyle hazır lastik uyguladım burada. Kanalımda var. İsterseniz bu lastiğin yapımını da yorumlar kısmında yollayabilirim. Model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü şöyle bir görüntüsü var. Her iki taraftan da gayet güzel şöyle bir görüntüsü olan modellerden. Yelek, hırka, süveter hepsinde kullanabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinde bence çok yakışacaktır. Etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Ona uygun şişler ve ip kullanırsınız. İnce ip, kalın şişle harika olur bu model. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.